Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Phuket tatiliniz sadece plajlarda yatmalı gezmeli geçmiyor. Phuket Oldland turunda tamamen kültür, tarih, vahşi doğa, hatta daha fazlasını keşfediyorsunuz. Eğer siz de gitmeyi düşünüyorsanız doğru videodasınız. Turda rengarenk sokaklarda kaybolacağız. Çin, Portekiz mimarisinin en güzel örneklerini göreceğiz. Yerel pazarların içine dalıp gerçek Tayland hayatına dokunacağız. Bence bu tura katılmadan Phuket'i gördüm demek pek mümkün değil. Bu tarz farklı rotaları seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız klasik Phuket tatilinin dışına çıkıyoruz. Öncelikle ne kadara mal oldu ondan bahsedeyim. Tur firması kapıyı 1300 bahttan açtı ama yaptığım pazarlıkla 900 bahta anlaştım. Phuket'te fiyatların büyük bir kısmı sabit değil. Pazarlık bu işin bir parçası açıkçası. Siz de mutlaka sıkı bir pazarlık yapın derim. Bu tur iki çeşit. Sabah ve öğlen olarak değişiyor. Benim öğlen turunu seçmemin sebebi sabah saatlerindeki tura katılırsanız efsane gece pazarını kaçırıyorsunuz. Ve en önemlisi bu turda Phuket'in en yoğun ve en renkli günlerinden birini yaşıyorsunuz. İlk durağı Karon Viewport. Burası meşhur 3 plaj tepesi. Koh Noi Beach, Kata Beach ve Karon Beach resmen bir tablo gibi ayaklarınızın altında. Adanın o ikonik kıvrımını en net burada görüyorsunuz. Yukarıdan baktığınızda sahil çizgisi gerçekten kusursuz görünüyor. Burada ayrıca kartallarla fotoğraf çekinilen bir alan var. Genelde 100 baht civarı ücret istiyorlar fakat yüksek fiyat söylenirse pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. İkinci durakta adrenalin biraz yükseliyor. Tiger Kingdom Phuket. Buraya gelmeden önce herkesin aklında aynı soru var. Bu kaplanlar uyutuluyor mu? Görevlilerle yaptığım görüşmelerde net bir şekilde şunu öğrendim. Kaplanlar uyuşturulmuyormuş. Doğaları gereği gece aktif oldukları için gündüz saatlerinde özellikle de bu sıcak havalarda oldukça miskin ve uykulu oluyorlarmış. Yani gördüğünüz o sakinlik tamamen doğalmış. Ama burada çok önemli bir konu var. Eğitmenler özellikle kafa bölgesine yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor. Kaplanlar için kafa bölgesi hakimiyet alanı. Göz hizasına çıkmak veya kafaya dokunmak tehdit olarak algılanabiliyormuş. Bu yüzden temas her zaman yan veya arka gövde kısmından yapılıyor. Kurallara uyduğunuz sürece kontrollü bir deneyim ama sonuçta vahşi bir hayvanla aynı alandasınız. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi günün en yumuşak ve en samimi anlarından birine geçiyoruz. Filler. Tayland'ın simgesi olan bu hayvanlarla bu kadar yakından temas etmek gerçekten muhteşem bir his. Burada 100 baht karşılığında bir sepet dolusu meyve alabiliyorsunuz. Muzlar, salatalıklar hazır. Filler o yumuşacık hortumlarıyla yiyecekleri elinizden alıyor. O dev cüsselerine rağmen inanılmaz nazikler ve küçük bir öpücük veriyor. Hortumun o hafif, yumuşak dokunuşu beklediğinizden daha çok farklı. O an hem şaşkınlık hem mutluluk aynı anda yaşanıyor. Phuket turunun en unutulmaz anlarından birisi kesinlikle bu. Ama bu arada önemli bir detay var. Ne kadar sakin olsalar da çok güçlü hayvanlar ve eğitmenlerin söylediklerine birebir uymak gerekiyor. Rotayı biraz yukarıya çeviriyoruz. Big Buddha. Adanın neredeyse her yerinden görülebilen bu dev heykel biz geldiğimizde tadilattaydı. Maalesef ki bir şanssızlık yaşadık. İçeri girip o sessiz atmosferi deneyimleme şansımız olmadı. Ama bulunduğu noktanın manzarası gerçekten her şeyi telafi ediyor. Phuket'in neredeyse tamamı ayaklarınızın altında. Bol bol resim çekinebilir, yol kenarındaki maymunlarla tanışabilirsiniz. Ayrıca manzaranın tadını çıkarmayı da ihmal etmeyin. Şimdi adanın asıl ruhuna gidiyoruz. Tapınaklar. Burası Tayland'ın en önemli, en büyük tapınak komplekslerinden bir tanesi. Ayakkabı yığınlarını görüyorsunuz. Tapınağa saygı gereği ayakkabılar dışarıda bırakılıyor. Çıplak ayakla o serin mermer zemine basarak içeriye gidiyorsunuz. Bu sadece bir kural değil, dış dünyayı kapıda bırakmanın sembolü. İçeri adım attığınız an ortamın enerjisi değişiyor. Daha kapıdan girerken o altın varaklı detaylar gözünüzü alıyor. Güneş ışığı vurdukça kapı resmen parlıyor. İçeriye girdiğinizde tütsü kokusu, hafif çan sesleri ve insanların o derin saygısı hemen hissediliyor. Başınızı kaldırdığınızda tavandaki detaylar dikkatinizi çekiyor. Bu detaylar Buda'nın hayatını anlatıyor. Doğumundan aydınlanmasına kadar olan süreci detaylı şekilde görüyorsunuz. Ana salona geldiğinizde devasa altın Buda heykelleriyle karşılaşıyorsunuz. İnsanlar önlerinde diz çökmüş dua ediyor. Ortamda çok güçlü bir huzur var. O serin mermer zeminde oturup sadece etrafı izlemek bile başlı başına ayrı bir deneyim. Sonrasında tapınağın kule kısmına yöneliyoruz. Bu yapı aydınlanmaya giden yolu simgeliyor. Merdivenleri çıktıkça mimari detaylar daha da belirginleşiyor. En üst katta camekanlı bir alan var. Burada kutsal Buda emanetleri sergileniyor. Alt kısımda ise insanların bıraktığı paralar var. Bunlar dilek ve niyetlerin sembolü.
Bu görüntü buranın sadece turistik bir yer olmadığını, yaşayan bir inanç merkezi olduğunu çok net gösteriyor. Aşağıya indiğinizde ise tapınak görevlilerinin sürekli bir hazırlık içinde olduğunu görüyorsun. Taze çiçekler yerleştiriyorlar, tütsüler yenileniyor. Tapınağın içinde sürekli bir yaşam var yani. Ve burada bir ritüel görüyorsunuz. Tütsü alıp dilek tutuluyor, büyük bir tütsü kazanında yakıyorsunuz. Dumanın yükselişi bile ayrı bir his veriyor. Tütsü dumanları girişte adeta bir sis gibi yükseliyor. İnsanlar Buda heykellerinin önünde kendi iç dünyalarına dönüşmüş durumda. Tavandaki frekanslar, altın detaylar ve o sessizlik birleşince ortam gerçekten başka bir boyuta geçiyor. Bahçeye çıktığınızda ise fil heykelleri dikkati çekiyor. Tayland kültüründe fil güçlü bilgelik ve koruyuculuğun simgesi. Bu heykellerde tapınağın mistik bekçileri gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi sizi gerçekten şaşırtacak bir yere geldik. Phuket'in meşhur kaju fabrikası. Her gün avuç avuç yediğimiz o kajunun aslında nasıl üretildiğini çoğu kişi bilmiyor. Hazır olun çünkü bildiğiniz bütün kuru yemiş algısı burada değişiyor. Kaju aslında bildiğimiz gibi ağaçtan salkım salkım toplanan bir yemiş değil. Tam tersine dev bir elmaya benzeyen bir meyvenin alt kısmında tek başına büyüyen bir çekirdekmiş. Yani koca meyveden sadece bir tane kaju çıkıyor. Bu bile aslında neden bu kadar değerli olduğunu anlatıyor. Fabrikaya girdiğiniz anda sizi ilk karşılayan şey sepetler dolusu ham kajular oluyor. Ama öyle bildiğiniz gibi değil. Rengi gri, dokusu sert ve ilk bakışta kuru yemişten çok küçük bir taş parçasını andırıyor. O alıştığımız beyaz kajuyla alakası yok. Asıl olay burada başlıyor. Bu sert kabuklar makineyle seri bir şekilde kırılmıyor. Fabrikadaki kadınlar özel el aparatlarıyla her bir kaju çekirdeğini tek tek kırıyor. Gerçekten de tek tek gördüğüm kadarıyla. Düşünsenize binlerce paket kaju bu şekilde hazırlanıyor. Her birini kırarken hem dikkat hem de ciddi bir ustalık gerektiriyor. Çünkü içindeki kajuyu zedelemeden çıkarmak zorundalar. Bu işi izlerken o emeğe karşı gerçekten saygı duyuyorsunuz. Kabuk kırıldıktan sonra iş bitmiyor tabii ki. Çıkan kajular önce kurutuluyor, sonra o ince zarlarından temizleniyor. Ardından özel ısı işlemlerinden geçerek ve o bildiğimiz çıtır haline geliyor. Yani o paketi açıp yediğimiz kajunun arkasında ciddi bir süreç ve ciddi bir emek var. Ve fabrikanın en keyifli kısmı tadım alanı. Burada olay tamamen değişiyor. Raflara baktığınızda klasik kajudan çok daha fazlası var. Wasabili, acılı, Hindistan cevizli, kakaolu, kahveli, ballı hatta çikolatalı. Gerçekten onlarca farklı aroma mevcut. Raf raf dizilmiş bu paketlerin tazeliği direkt dikkatinizi çekiyor. Fabrika satış mağazası olduğu için fiyatlar bir tık daha pahalı. Ama bu kadar taze ve farklı çeşitli başka bir yerde bulmak zor. Paketler genelde 120 ile 250 baht arasında değişiyor. Eğer buradan bir şey alacaksanız ballı kaju kesinlikle tavsiye. Tadına baktığınız anda farkı anlıyorsunuz. Gerçekten bağımlılık yapacak seviyede. Bir de kaju suyunu denemek gerekiyor. Alışık olduğumuz tatlardan çok farklı, değişik ama deneyimlik bir aroma. Buradan çıkarken sadece kajuyu anlamıyorsunuz aslında. Yediğiniz şeyin nasıl üretildiğini, arkasındaki emeği ve süreci görmüş oluyorsun. Bu da deneyimin bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Şimdi rotamızı doğanın en çalışkan canlılarına çeviriyoruz. Phuket'in meşhur bal evindeyiz. Ama burası sadece bal alıp çıkılan bir yer değil. Resmen arıların dünyasına giriyorsunuz. Ayrıca buradaki arılar iğnesiz. Peteklerin nasıl örüldüğünü, balın nasıl depolandığını bu kadar yakından görmek gerçekten büyüleyici. Sürekli bir üretim, sürekli bir hareket var. Gerçekten doğanın kusursuz sistemlerinden biri. Sadece izlemekle de kalmıyorsunuz. Burada işin uzmanları arı sütü, polen, ham bal hakkında detaylı bilgiler veriyor. Özellikle arı sütü dediğimiz şeyin ne kadar değerli olduğunu burada daha iyi anlıyorsunuz. Tayland'ın tropik bitki örtüsünden elde edilen bu ballar bizim alıştığımız tatlardan çok daha farklı. Daha yoğun, daha aromatik. Ve en keyifli kısım tadım. Ham balın o keskin ve yoğun tadından arı sütü karışımlı özel ürünlere kadar birçok şeyi deniyorsunuz. Özellikle küçük tüplerde satılan ballar hem pratik hem de yanınızda taşımak için ideal. Sadece yiyecek ürünler yok burada. Raflarda bal özlü sabunlar, kremler ve doğal cilt bakım ürünleri de var. Yani burası zamanda doğal kozmetik noktası gibi. Fiyatlar ürünün içeriğine ve saflığına göre değişiyor ama Phuket'ten alınabilecek en doğal ve farklı hatıralardan biri kesinlikle burası. Buradan çıkarken sadece alışveriş yapmış olmuyorsunuz. Doğaya bir kez daha hayran kalıyorsunuz.
Modern Phuket'in o kalabalık ve kaotik enerjisinden çıkıp kendimizi Old Town'un o nostaljik sokaklarına bırakıyoruz. Burası 19. yüzyıldan kalma o dönemdeki kalay madenciliği sayesinde zenginleşen tüccarların kurduğu bir bölge. Ve bu yüzden mimari tamamen Sino ve Portekiz tarzında. Yani Çin ve Avrupa etkisinin birleşimi. Daha bölgeye girer girmez o meşhur sarı binalar ve saat kulesiyle karşılaşıyorsunuz. Bu kulenin gölgesinde yürürken gerçekten geçmişi hissediyorsunuz. 100 yıl önce bu sokaklarda yürüyen insanları hayal etmek zor değil. Sokaklara girdikçe olay tamamen değişiyor. Rengarenk pastel tonlarda 2 katlı binalar. Mavi, pembe, sarı cepheli, panjurlu pencereler, her detay, her köşe fotoğraflı. Bu yüzden burası Phuket'in en fotojenik ve en nostaljik yeri olarak geçiyor. Ama olay sadece dış cephe değil. Sokakların içine girdikçe o tarihi doku daha da derinleşiyor. İç avlular, butik kafeler, sanat galerileri. Her yerde eski ile yeninin karışımı var. Akşam üstüne doğru ışıklar değişmeye başlıyor. Güneş batarken dükkanların ışıkları yanıyor ve ortam bir anda büyüleyici hale geliyor. Old Town sadece gezilecek bir yer değil. Phuket'in kimliğini, geçmişini ve kültürünü birebir yaşadığınız bir nokta haline geliyor. Ve benim için beklenen an geliyor. Phuket Gece Pazarı. Burası sadece bir pazar değil. Phuket'in en canlı, en gürültülü, en enerjik noktası. Kapıdan girer girmez sizi ışık denizi karşılıyor. Her yer neon ışıklar, tezgahlar kalabalık. Üstüne bir de o yemek kokuları eklenince ortam tamamen kaosa dönüşüyor ama güzel bir kaos. Her yerden farklı bir koku geliyor. Izgaralar, deniz ürünleri, nadıllar, tatlılar. Aç olmasanız bile acıkıyorsunuz. Ama tabii lezzet bizimkinden çok farklı. Burada asıl olay sadece yemek değil. Kıyafetler, hediyelik eşyalar, aksesuarlar her şey var yani. Ve burada en önemli konu pazarlık. Etiket fiyatı çoğu zaman başlangıç noktası. Mesela 400 baht denilen bir ürünü 200-250 bahta almak mümkün. Ama bunun yolu doğru iletişim. Sert değil, güler yüzlü yaklaşım her zaman işe yarıyor. Burada insanlar sorun değil mantığıyla yaşıyor. O yüzden pazarlık kavga gibi değil, daha tatlı bir oyun şeklinde ilerliyor. Pazar o kadar büyük ki bir saatte bitirmek mümkün değil. Gerçekten her sokak ayrı bir dünya. Zaman burada gerçekten hızlı akıyor. Farkında olmadan elleriniz doluyor, karnınız doyuyor ve yoruluyorsunuz. Kısıtlı vaktiniz varsa bireysel olarak gezmek yerine bu tura mutlaka katılın. Hızlandırılmış da olsa birçok deneyimin tadına bakıyorsunuz. Günün sonunda tur minibüsü sizi pazarın çıkışından alıyor. Otele dönerken günün ne kadar dolu dolu geçtiğini anlıyorsunuz. Phuket'i gerçekten bir günde hakkını vererek gezmiş oluyorsunuz. 900 bahta bu kadar farklı deneyimi yarım güne sığdırmak ciddi bir avantaj. Özellikle öğlen turu seçmek günün en kritik detayı. Çünkü gece pazarını kaçırmamış oluyorsunuz. Phuket defterine dolu dolu bir gün daha ekleniyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.